Güney Kore'den Jeju Adası'ndan çok güzel bir adadan selamlar. Sizlerle beraber biz en son Seul'de görüşmüştük. Onun arkasından ben Seul'den birazcık sıkılmaya başlamak değil de Seul'e doydum, gezdim. Güney Kore'de vaktim de var. Uzun bir süre ayırdım Güney Kore'ye. Şöyle nerelere gidebilirim diye bir araştırma içine girdim. Arkasından Jeju Adası'nı gördüm arkadaşlar. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor bu ada. Volkanik bir ada. Çok güzel bir ada. Ben burada ikinci günüm benim burada. İlk gün birazcık böyle videolarla uğraştım. Birazcık dinlendim. Çok da güzel bir otel tuttum arkadaşlar kendime. Şu anda sizler de bu oteli görüyorsunuz. Gerçekten harika. Uzun zamandır biliyorsunuz özellikle Japonya'da hostellerde konaklıyordum. Biraz daha ekonomik olması açısından ve şehir merkezine yakın olması açısından. Fakat Jeju Adası'nda gerçekten çok güzel bir otel tuttum. Görmüş olduğunuz bu otele de günlük 30 Amerikan doları veriyorum arkadaşlar. Bu adada iki tane merkezi bölge var. Bir Jeju City yani ana merkez, bir de benim konakladığım arkadaşlar bu merkez bulunuyor. Benim konaklamış olduğum bölgenin ismi Seogwipo olarak geçiyor arkadaşlar. Jeju Havalimanı'ndan, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, Jeju diyorlar. Ben Jeju diye devam edeceğim. Umuyorum ki doğrudur telaffuzum. Jeju'da deniyor arkadaşlar bu adaya. Seogwipo bölgesinde kalıyorum. Burası da böyle aslında benim görmek istediğim, gitmek istediğim konumlara yakın bir bölgedeymiş. İnternetten edinmiş olduğum bilgiler bu yönde arkadaşlar. Çok güzel bir ada. Bu ada hakkında sizlere şimdi birazcık böyle kısa bilgiler vermek istiyorum. Hem arkadaşlar sohbetimizi gerçekleştirelim, hem ben sizlere etrafı göstereyim, hem de birazcık bu ada hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Çok güzel bir adadayım. Çayınızı, kahvenizi alın. Böyle varsa imkan büyük televizyonda, yoksa güzel bir laptop olur. Telefonda da olur arkadaşlar. Çok güzel manzaralar göreceğiz çünkü. Valla güzel bir video olacak. Böyle Kore'nin daha az bilinen, yani ben buradayım 1,5 gündür yaklaşık. Hani çok az sayıda turist görüyorum. Buraya, Kore'ye ziyaret edip de buraya gelen arkadaşım da hiç olmadı açıkçası. Yani YouTube'da birkaç Türk arkadaş gelmiş buraya. Fakat hani böyle çok tercih edilen, çok bilinen bir bölge değil burası. Çok gelinen bir bölge değil. Genelde insanlar Güney Kore'ye geldiği zaman Seul ve Busan yapıyorlar. Ben sizlere bugün daha az bilinen muhteşem bir adayı tanıtacağım. Birazcık Jeju Adası hakkında tabii ki de arkadaşlar sizlere bilgi vermek istiyorum. Daha sonrasında buraya nasıl geldim ve kaç paraya geldim Seul'den? Çok komik bir rakama geldim. Hatta tahminleriniz varsa videoyu durdurup yazabilir misiniz arkadaşlar? 1 saat 15 dakikalık 15 kilo bagaj dahil, yine 7 kilo kabin bagajı dahil bir uçak yolculuğuyla buraya geldim. Sizce kaç liraya geldim? Gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum bu konuda. Çünkü çok komik bir rakam. İlerleyen süreçte sizlere söyleyeceğim. Az sonra bu fiyatı arkadaşlar sizlere açıklayacağım. Bakalım siz de en az benim kadar şaşıracak mısınız? Şimdi şuradan bir karşıya geçelim. Hemen arkasından sol taraf arkadaşlar. Burada çok güzel bir şelale var. Okyanusa dökülüyor. Sizlere onu göstermek istiyorum. Hem de sahil tarafını şöyle bir göstermek istiyorum. Neden? Bu ada hakkında hemen bilgilere geçeyim. Güney Kore'nin güneyinde Kore Yarımadası ile Japonya arasında yer alıyor arkadaşlar bu ada. Şu anda haritadan kontrol ederseniz inanın bana Kore ile Japonya böyle tam ortasında duruyor. Hani buradan Japonya'ya da gidebilirim, Güney Kore'ye de geri dönebilirim. İkisinin tam ortasındayız. Hatta benim bildiğim kadarıyla Fukuoka sanırım Japonya'nın bir şehrinden buraya gemiyle yolculukta gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Öyle imkanlar da var. Ana karadan uçakla yaklaşık 1 saat uzaklıktayız. Aslında bu adayı özel kılan durumlardan bir tanesi volkanik bir ada olması arkadaşlar. Jeju volkanik bir ada. Yaklaşık 2 milyon yıl önce oluşmuş bu ada. Şimdi sahil tarafına gittiğimizde aslında bunu volkanik bir adada olduğumuzu çok daha net hissedeceksiniz. Ortasında Hallasan Dağı yer alıyor Jeju Adası'nın. 1950 metre yüksekliğinde arkadaşlar. Güney Kore'nin en yüksek dağı burada bulunuyor ve sönmüş bir volkan burası. Ada aynı zamanda arkadaşlar UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İklim olarak sorarsanız nasıl bir iklime sahip bu ada diye. Arkadaşlar ılıman bir hava hakim bu iklimde. Yazın sıcak oluyor fakat nemli. Yani ben o nemi açıkçası çok hissetmedim. Şu anda hava çok güzel geliyor. Hatta akşamları böyle birazcık serinlik olabiliyor tabii ki de adada olduğumuz için.
Kışları ise arkadaşlar ana karaya göre daha ılıman oluyormuş bu ada. Kar çok nadir de olsa gözükebiliyormuş Hallasa'nın zirvesinde, yani sönmüş Volkan Dağı'nın zirvesinde. Buranın bir diğer önemli, belki de böyle en önemli noktalarından bir tanesi arkadaşlar. HNYO, yani deniz kadınları yaşıyor burada. Nedir bu deniz kadınları arkadaşlar? Geleneksel olarak zıpkın ve dalış ekipmanı olmadan denizden deniz ürünleri toplayan yaşlı kadınlar. Bunlar hala adada yaşamaya devam ediyor, bu hanımefendiler. Yani böyle kadının, çok değerli burada arkadaşlar bu durum. Kadının gücünü, kadının ekonomik özgürlüğünü ve yaptıkları iş gerçekten çok çok büyük, çok çok güzel bir iş. Ben araştırmamı yaptım. Onları görebileceğimiz bir noktaya ilerleyen videoda gideceğiz arkadaşlar. İlerleyen vloglarda. Mutlaka kendilerini de ziyaret etmek istiyorum. Detaylıca sizlere o durumu, o hikayeyi anlatmak istiyorum. Fakat gençler arasında çok tercih edilen bir durum değil artık bu. Çünkü aslında sağlık açısından arkadaşlar çok da hani faydalı, yararlı değil. Tam aksine bu insanlar hayatlarını özellikle geçmiş dönemde genç yaşta kaybediyorlarmış arkadaşlar. Öyle bir durum söz konusu burada. Jeju'nun kendi dili ve lehçesi varmış. Fakat günümüzde Korece yaygınmış arkadaşlar. Yani ben zaten Korece bilmediğim için hani bu farklı lisanı, lehçeyi anlamam pek mümkün değil maalesef. Fakat buranın kendine ait bir lehçesi varmış. Yine belki bu vlogda görürüz, belki ilerleyen vloglarda mutlaka denk gelecektir. Dol Here Ubank arkadaşlar. Taş büyük babalar. Adanın simgesi olan bazalt taş heykellermiş bunlar da. Yani gerçekten böyle hissiyat olarak da farklı bir adadayız. Birazcık bilmiyorum, dün havanın etkisi olabilir. Bir de arkadaşlar bir tane meşhur dizi var. Onun da etkisi olabilir. Ablam özellikle Gökberk dedi mutlaka izle dedi. Hatta o dizi arkadaşlar şu anda Türkiye'de popüler mi bilmiyorum. İzlediyseniz zaten bu videonun başlığını görür görmez hemen o diziye aklınız gitmiştir. Sizlere şimdi o diziyi de göstermek istiyorum. Son zamanda özellikle Uzak Doğu'da inanılmaz yaygın arkadaşlar o dizi. İnsanlar o diziyi izliyor, ağlıyorlar. Bunu da TikTok'ta, Instagram'da paylaşıyorlar. Şöyle bakın, diziyi sizlere hemen göstermek istiyorum. Gözüküyor mu acaba? When Life Gives to Tangerines. Bir aşk hikayesi bu adada geçiyor. Ben de görmüş olduğunuz üzere 1,5 bölümünü izledim. Hatta böyle en başta bayağı da arkadaşlar duygulandım. Yani bir de şöyle hayal edin. Bu adadayım. Gerçekten çok duygusal bir diziyi izliyorum. Ya müthiş bir böyle benim için tesadüf oldu. Çok da sevdim diziyi. Ama sonra dedim ki bu dizi çok duygusal. Ben bu diziye daha fazla devam etmeyeceğim. Benim modumu, enerjimi düşürüyor. Bir de bölümler uzun arkadaşlar. Ben dedim gezmeye çıkacağım. 1,5 bölüm izledim. Türkiye'ye döner dönmez yahut böyle uçak aralarında, onun dışında işte boş zamanlarımda mutlaka devam edeceğim ama arkadaşlar. O diziyi izlediyseniz bu Jeju Adası serimiz sizin böyle daha da bir hoşunuza gidecektir. İzlemediyseniz de önce bu videoyu bir izleyin. Onun arkasından videodan çıkın, bir o diziyi de arkadaşlar izleyin. O dizide de yine aslında başrol karakteri hanımefendinin ilk başlarda bir ufak kız çocuğu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncu. Annesi bu denize dalan kadınlardan, 29 yaşında çok genç bir yaşta hayatını kaybediyor hatta. Orada da o ufak kız çocuğu bu konuya bayağı sinirleniyor arkadaşlar. Zaten izlediğiniz zaman sizler de göreceksiniz. Yani buraya gelmeden önce böyle bir dizinin yayınlanması, bu dizinin popüler olması benim adıma da ilginç bir tesadüf ve şans oldu. Şimdi sahil bandına geldik arkadaşlar. Hemen karşıya geçelim. Böyle o Kore'nin, Seul'ün hareketliliğinden, karmaşıklığından uzaklaştığımız bir bölge burası. Yani bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Beyefendi sağ olsun, bakın yol da verdi bana. Şöyle bir sahil bandına geldik. Burada Koreli arkadaşlar. Çalık çocuk hello. Dünya tatlısı. Burada arkadaşlar Koreli aileler bu şekilde geliyorlar. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkartıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam sol tarafa doğru şelaleye gideceğiz. Sol taraftaydı diye hatırlıyorum. Fakat öncelikle size volkanik bir adada olduğumuzdan bahsetmiştim. Bakın şimdi kayaların oluşumu hemen şu kenarda göreceksiniz, kireç taşlarını.
Şu şekilde arkadaşlar. Ve asıl şaşırtıcı olan kısım, hatta sizlerle bir aşağı doğru inelim. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu taraflarda restoranlar var, barlar var, kafeler var. Ben dün bir pizza yedim. Güzel arkadaşlar. Fena değildi. Yani yalnız bu videoda birazcık sizlerle bir de Kore-Japonya karşılaştırması da yapmak istiyorum. Kore yeme içme anlamında gerçekten yüksek arkadaşlar. Yüksek fiyatlar. Benim burada Sinanko diye bir arkadaşım hem Japonya'da hem Kore'de yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Yani bu coğrafyalarda uzun süre geçirdi kendisi. Sağ olsun, kendisine hep böyle danışıyorum, sohbet ediyoruz. En az 2 katı Gökberk dedi. Yani Japonya'daki yeme içme olayıyla burada arkadaşlar 2 katı fark var. Yine Japonya'da biz çok uygun fiyatlara, Osaka'da mesela takoyaki'mizi yiyorduk 400 yene. Hani burada 4000 Kore wonuna öyle bir şey bulmamızın mümkünatı yok arkadaşlar. Mümkün değil. Yani maalesef Güney Kore ekonomik anlamda beni birazcık şaşırtıp beni birazcık üzüyor. Arkadaşlar bakın, kayaların arasından şu anda bir şeyler arıyorlar. Yani aklım hemen diziye gidiyor arkadaşlar. Bu ufak kız arkadaşlarımızın belki de büyük ihtimalle babaanneleri, anneanneleri zamanında deniz kadınıydı. Kendileri bu şekilde böyle denizlere giriyorlardı. Onlar da şu anda böyle taşların, kayalıkların arasında arkadaşlar buraya geliyorlar. Büyük ihtimalle deniz mahsullerini topluyorlar. İlerleyen videolarda arkadaşlar oraya ayrı bir video yapmayı çok istiyorum. Bir deniz pazarına götüreceğim sizleri. Ama gerçekten ben bu coğrafyada çok uzun süre geçirdim. Böyle bir deniz pazarı, böyle bir yerel lezzet marketi görmedim arkadaşlar. Yani bulabileceğimiz, tadabileceğimiz her şey olacak orada. Sizlere orayı da göstermek istiyorum. Galiba arkadaşlar bizim şu karşı tarafa gitmemiz gerekiyor. Hani buradan deniz kadını yahut deniz erkeği olsaydım giderdim. Ama şu anda o riske giremeyeceğim arkadaşlar. Yine bakın karşı tarafta da, şurada da şimdi kayaların altında kaldı bir beyefendi. Buralara gelip arkadaşlar farklı deniz mahsullerini çıkartıyor. Şöyle de doğal bir, bakın, havuz gibi bir şey var burada. Yani gerçekten çok farklı bir ada. Yani hissiyat anlamında benim görmediğim bir ada arkadaşlar. Yine karşıda ufak adalar mevcut. Bakın şurada falezler, birazcık böyle Antalya'yı andırıyor şu anda burası. Bak şurada ufak ada. Aslında yanlarına gitsek ufak kız arkadaşlarımızın bir baksak güzel olur, ne yapıyorsunuz diye. Ama onlar da çok uzakta, bir de arkadaşlar hani rahatsız da etmek istemedim açıkçası. Ufaklıkları. Bilemedim, hiç beni görmediler. Şöyle bir göz kontağı kursak. Bakalım neler yapıyorlar ya, ne arıyorlar acaba. Hadi gidelim yanlarına. Baktım konuşmuyorlar. Bay bay deriz, kaçarız arkadaşlar. Çok merak ettim çünkü ne yapıyorlar bu kayaların arasında. Yalnız siyah siyah arkadaşlar, bir sürü böyle böcek gibi bir şeyler var burada. Nedir bilmiyorum. Acaba ufak yengeçler mi? Baksanıza. Videoya yansıyor mu? Hello. 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 What are you doing? Yes. 아, 꽃게, 꽃게, Cookie. What is this cookie? 꽃게, Ha. Cookie. 꽃게, Okay. Cookie. 꽃게. Cookie dedikleri ufak yengeç. Yes, I am a YouTuber. 유튜브 채널. Channel, okay. Can I write? What's your name? My name is 정서영. Jong Koyong. 정서영. Chon Soyoung. Yeah. Nice to meet you, Chon Soyoung. My name is Berk. 베르키? Berk, yes. I am from Turkey. Turkey, yes. 튀르키예? Yeah, Turkey. You know Turkey? Yeah. Yeah, okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you, thank you. Bye bye. Have a good day. Bye bye. Burada arkadaşlar böyle kendileri şu anda ufak
yengeçleri topluyorlar. Şimdi onları ne yapacaklar tabii ki de tam bilmiyorum. Dünya tatlıları ama bak işte arkadaşlar böyle adalarda yaşayınca bu yalnızca Kore olmasına gerek yok. Ben de uzun zamanlarımı adalarda geçirdim. Şimdi diyebilirsiniz Gökberk nasıl adalarda geçirdin? Tabii ki de bu arkadaşlar gibi değil. Fakat yazları arkadaşlar ben Avşa Adası'nda böyle 3 ay 4 ay boyunca konaklıyorum. Biz de böyle balığa çıkıyorduk. Böyle kayalıkların arasında geziyorduk. Denizle haşır neşir oluyorduk. O sebeple ben adaları ekstra bir seviyorum. Yani adalar bana her zaman özgürlük hissiyatı veriyor. Bilmiyorum sizler nasıl hissediyorsunuz? Kimi insan da sevmiyor. Böyle benim ayağım ana karaya bassın istiyor. Ben de o yok arkadaşlar. Ben böyle uçsuz bucaksız bir adanın ortasında yaşarım. Severim yani adaları. Güzel. Hadi bakalım. Şuradan yukarı çıkalım. O şelaleye doğru gidelim. Yine bakın karşı tarafımızda da bir sürü bu şekilde arkadaşlar dalgıç kıyafeti var. Yani bunlardan çok yerde görüyorum. Burası dalmak için de muhteşem bir yer. Bazı arkadaşlar tabii ki de fiyatları merak ediyor haklı olarak. Denk gelirse arkadaşlar mutlaka sizlere buradaki dalış maliyetlerini de göstereceğim, söyleyeceğim. Kayaların olduğu kısmı arkada bıraktık. Yukarıya doğru birazcık tırmandım şimdi. Sizlere göstermek istediğim o şelaleye doğru arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Görüyorsunuz etrafımız Koreli arkadaşlarla dolu. Hani Avrupalı turistler de pek tercih etmiyor bu adayı. Sebebini bilmiyorum. Bence çok güzel bir ada. Özellikle böyle çift olarak gelebilirsiniz. Keza hani balayına deniz turizmi olarak tam emin değilim. Ne oldu? Bir şey oldu sandım elime. Doğal bir adadayız arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Yani deniz turizmi anlamında ben bir plaj göremedim burada. Bilmiyorum da açıkçası. O sebeple balayı için hani çok doğru bir tercih olmayabilir. Buradan mı gitmemiz gerekiyor? Buradan mı gitmemiz gerekiyor? Bir soralım. Yine sol tarafımızda bir Çin restoranı var. Yine şurada da bir Çin restoranı olduğunu tahmin ediyorum. Ben yorumlarda okuduğum zaman arkadaşlar genelde böyle Çin restoranlarının Çin ağırlıklı turistlerin burayı çok tercih ettiğini okumuştum. Biz bunu nerede gördük? Malezya'nın Penang adasında gördük arkadaşlar. Yine Malezya'nın Kota Kinabalu'daki o bölgedeki noktasında da görmüştük. Çinliler böyle bazı yerleri kendilerine mesken seçiyor arkadaşlar. Ve tamamen böyle Çin nüfusu, Çin turistleri o bölgede yoğunlaşıyor. Bu da neyi getiriyor? İşte Çin restoranları. Daha çok Çinlilere yönelik yeme içme durumları. Burada da birazcık onu görebiliyoruz şu anda. Evet. Şuradaymış benim. Jeongbuk Waterfall Ticket Office. 150 metre ileride arkadaşlar. Bir bilet alıp girmemiz gerekiyormuş. Bu şelaleyi görmemiz için. Yol birazcık dikmiş. Bir de ben serin olur diye mont giydim. Çok sıcak hava. Ekstra bir sıcak bastı bana şu anda. Çok yakın değilmiş yani. O benim sizleri indirdiğim kayalıktan arkadaşlar. Birazcık yürümek gerekiyormuş. Bakın sizlere bahsetmiş olduğum o kaya babalar. Burada böyle şehrin, adanın farklı noktalarında arkadaşlar görüyoruz. Bu şekilde gözüküyorlar. Oh, misler gibi bir hava. Misler gibi kokular, çiçekler açmış. Jeju'yu seviyoruz arkadaşlar. Tabii ki de ben Japonya, Kore derken birazcık böyle şehir şehir gezdik. Tabii ki de Japonya'da da çok güzel, çok özel yerlere gittik. Fakat böyle bu ada hissiyatını özlemişim. Şu anda bir adada olmanın verdiği hissiyat beni mutlu ediyor.
Bizim meşhur marketlerden burada da var. GS25. 80 metre ileride bir market varmış. Şu şekilde arkadaşlar bir şeyler bağlamışlar. Bir koku var bu adada geldiğimden beri. Bir şeye çok benzetiyorum fakat bir türlü bulamadım neyin kokusu olduğunu. Keşke bu YouTube'un, sosyal medyanın koku iletme özelliği de aktif edilse, artık gelse. Ben buradan böyle bir tutam havayı alıp sizin ekranınıza verebilsem arkadaşlar. Ama çok tanıdık, çok böyle bilindik bir koku bu. Yine aynı şekilde Rus turistler de arkadaşlar burayı tercih ediyor. Biz bu coğrafyada kimleri görüyoruz? Rusları görüyoruz. Bir de Çinlileri görüyoruz. Bunlara pazar videosunda değineceğim. Sizlere bunları pazar videosunda göstereceğim. Fakat burası arkadaşlar bir mandalina cenneti. Hatta o dizinin ismi de zaten mandalina ile alakalı bir ismi var. İnanılmazlar. Mandalinaları o kadar güzel ki. Mutlaka deneriz zaten arkadaşlar. Mutlaka sizlere böyle daha detaylı, daha net bir biçimde anlatırım. Bir de buranın arkadaşlar diğer bir meşhur yemeği. Bunu da her yerde karşıma çıkıyor, görüyorum. Siyah domuz eti diyorlar. Yani buradaki restoranların %90'ı yalnızca domuz eti satıyor arkadaşlar. Maalesef öyle bir durum söz konusu. Şimdi buradan gelelim bir bilet alalım. Biletimi aldım arkadaşlar. Şimdi içeriye doğru şelaleyi görmek adına yolculuğumuz başlayacak, yürüyüşümüz başlayacak. Ne kadar verdim ben bu bilet için? 2000 Kore wonu verdim arkadaşlar. Bu da güncel kurla beraber 60-70 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Yani çok yüksek bir fiyatı yok. Buradan dümdüz şimdi ileriye doğru gideceğiz. Evet, Jeongbuk Waterfall yürüyüşümüz aşağı doğru başlıyor arkadaşlar. 23 metre yüksekliğindeymiş. Of, inanılmaz gözüküyor. Kayaların üzerinden okyanusa dökülen bir akarsuyu ziyaret ediyoruz arkadaşlar şu anda. Burada biletimizi kontrol ettirmemiz gerekiyor sanırım. Thank you. Burada bir turist yoğunluğu başladı. Bakın sizlere bahsetmiş olduğum hanımefendiler de burada arkadaşlar. Normalde onları izlemek ve görmek adına farklı bir yere gitmemiz gerekiyor. Fakat bu hanımefendiler burada da karşımıza çıktılar. Az önce de değindiğim gibi şu anda tam anlamıyla devam etmiyor bu durum. Özellikle gençler arasında arkadaşlar deniz kadını olma durumu iyiden iyiye düşmüş vaziyette. Burada hala devam ediyor fakat birazcık turistliğe dönmüş durumda şu anda. Bu hanımefendiler yine zıpkınsız, herhangi bir aparat olmadan üzerlerinde denize dalıyorlar. Elleriyle deniz mahsulleri çıkartıyorlar ve hemen arkasından da çıkarttıklarını taze taze satıyorlar arkadaşlar. Öyle bir durum söz konusu burada. Dayanamadım, üstümü çıkarttım. İnanılmaz bir sıcak var. Gerçekten hava nemli oluyormuş arkadaşlar. Bakın hanımefendiler şu anda arkadaşlar deniz mahsullerini çıkartmışlar. Şöyle bir yanlarına gidelim mi diyeceğim. Şöyle bir yaklaşalım müsaade ederlerse. Hello dedim. Hello. Can I take a video? Can I take a video? Yeah. Yeah, okay. Thank you very much. Thank you very much. Burada arkadaşlar bu deniz mahsulleri şu anda taze taze çıktı. 계좌 이체 할줄 알아요? I don't speak Korean. Hello. Burada arkadaşlar bu şekilde bakın. Kendisi benimle Korece konuştu. Şöyle harika deniz mahsullerini taze taze çıkartıyor. 사진 찍을 말래는 거. Burada da yine hanımefendi çıkartmış arkadaşlar. Deniz mahsullerini de şöyle yakından göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde gözüküyor. Vallahi harikalar. Burada çalışıyorlar arkadaşlar bu şekilde. Taze taze geliyor deniz mahsulleri. Thank you very much. Yes, thank you. 땡큐.
Çok da tatlılar. Ama tabii kendisi Korece konuştu benimle. Maalesef Koreceyi anlayamıyoruz arkadaşlar. Biz bunu ilerleyen videolarda yerine gidip nasıl daldıklarını, özellikle dalmadan önce bir nefes alma ritüelleri varmış arkadaşlar. Çünkü tüpsüz bir şekilde dalıyorlar. Yani baya böyle nefeslerini tutup dalıyorlar. Bunu inşallah deneyimleyeceğiz sizlerle beraber. Bu arada ilk defa bu videodan beni izliyorsanız ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum arkadaşlar. Videomu ücretsiz bir şekilde beğenebilirsiniz. Bana abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Bana bu şekilde desteklerinizi verebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yılan çıkabilir uyarısı arkadaşlar. Yılanlara bir de sevimli bir şekilde koymuş ki çıkarsa aman çıldırmayın, sakin olun mesajını vermişler bizlere. Doğal bir yerdeyiz arkadaşlar. Bakın yine burada da aynı şekilde. Ve şimdi nefeslerinizi tutun. Ben tuttum. Heyecanlıyım. Şuradan su buharı bakın nasıl çıkıyor. Bakalım nasıl bir muhteşemlik bizleri karşılayacak burada. Enfes gözüküyor, enfes. Phi Phi Adası'nda en son ben adalarda çok yaşadım. Kayaların üzerinden çok rahat yürüyebiliyorum demiştim. Ondan sonra kayaların arasına düşmüştüm. Bu sefer arkadaşlar temkinli devam edeceğiz. Yavaş yavaş devam edeceğiz. Güvenli bir şekilde devam etme gayreti göstereceğiz. 아니 태우야 올라갈 수 있어? 안 돼. 여기로 와 여기. Yalnız ne kadar tazikli dökülüyor su. Bakar mısınız? 안 돼. Sudan böyle gelen arkadaşlar esinti zaman zaman geliyor üzerinize. 봐봐 엄마. Muhteşem kireç taşları, etrafımız kayalıklarla dolu. Harika bir manzara ya. Gerçekten buraya bayıldım arkadaşlar. Çok güzelmiş. Bu arkadaşların az önce fotoğraflarını çektim. Hiç de bilmediğim, kullanmadığım bir cihaz. Sağdan mı bakayım, soldan mı bakayım derken umarım arkadaşlar güzel, onlar için unutulmaz bir poz vermişimdir. İnsanlar buraya geldiklerinde neler yapıyor? Bakın bu şekilde taşlardan arkadaşlar bir dilek tutmak adına, kendi izlerini bırakmak adına şunlardan etrafa yapmışlar arkadaşlar bu şekilde. İşte o deniz kadınları arkadaşlar zamanında buralardan dalıyorlarmış denizlere. Gezdiğim yerlerin kendine ait bir hikayesi, tarihsel bir değeri. Bu olumlu da olur, olumsuz da olabilir arkadaşlar. Mesela ilk aklıma gelen Hiroşima. Beni çok derinden etkileyen, böyle çok farklı hissiyatlar oluşturan bir yer olmuştu benim için. Yine buradaki bu deniz kadınlarının hikayesi aynı şekilde böyle bende farklı hisler uyandırıyor. Yine Bosna Hersek'te gezerken Bosna Savaşı, Bosna soykırımı, oradaki o gezdiğim sokaklarda, yürüdüğüm yerlerde o insanların yaşamış olması, yürümüş olması. Belki burada bir Koreli genç hanımefendi, bir deniz kadını buraya dalmadan önce eşiyle, çocuklarıyla atışmıştı. Morali bozuktu. Şu kayaların üzerinde oturdu. Birazcık böyle etrafa baktı. Daldı. Para kazanmak adına, geçimini sağlamak adına bu işi yapmak zorundaydı. Yani onun yaşadığı bu hissiyatlar sanki bir şekilde bir aktarımla bana geçiyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum sizlerde bu duygu oluyor mu arkadaşlar? O sebeple anlamı ve böyle farklı kültürel etkileşimi olan yerleri çok daha fazla seviyorum. Jeju o yüzden ben de bir numaraya hemen kendine oturdu arkadaşlar. Bu adayı ve burada geçirdiğim günleri, burada yaşadığım hissiyatları hayatımın sonuna kadar yaşayacağım. Neden seyahat etmeyi seviyorum? İşte aslında bu sebeple arkadaşlar. İmkanı olan herkesi neden yollara davet ediyorum? Bir şekilde ilham olmaya çalışıyorum çektiğim videolarla ve bu işi yapmanın çok da zor olmadığını göstermeye çalışıyorum. Belki ben yıllar sonra yahut 3 gün sonra, 5 gün sonra bir yere gittiğim zaman böyle oturduğum bir çay söyledim kendime, bir kahve söylediğim zaman arkadaşlar
burada yaşadığım bu günler aklıma gelecek. O da böyle ufak bir tatlı tebessüm bende bırakacak. Bunu maddi bir şeyle sağlamanın arkadaşlar imkanı yok. Yani hepimiz telefonlar alıyoruz, kıyafetler alıyoruz, ayakkabılar alıyoruz, farklı şeyler alıyoruz. Bunlar hep gelip geçici diye düşünüyorum nacizane. Bilmiyorum, sizler bana katılır mısınız? Önemli olan bu güzel hissiyatları, bu güzel farklı yerleri, buradaki kültürü, insanların yarattığı, bıraktığı izleri birebir şahit olmak, bunlara tanıklık etmek. Sizlere de bunları gösterdiğim için ekstra mutluyum. Tabii ki de hepimizin arkadaşlar gezme imkanı olmayabiliyor. Bir sürü farklı sebepten ötürü. Bir şekilde ben de sizlere az da olsa bunları yansıttığımı düşünüyorum. Bu sebeple ekstra bir mutluyum. Bu ada beni gerçekten arkadaşlar duygusal anlamda etkiledi. Bakın burada bir kız arkadaşımız da belki de benimle aynı hissiyatlarla, o da buralardan geçiyor arkadaşlar. Çok güzel bir yermiş. Ve arkada muhteşem şelalemiz. Şelaleyi arkamızda bıraktık arkadaşlar. Muhteşemdi. Güzel hislerle şelale kısmından ayrıldık. Akşam 5.30'a kadar açıkmış. 2000 won'da bir giriş ücreti var. Yolunuz bu taraflara düşerse aklınızda olsun. Bence mutlaka gelin bir görün arkadaşlar. Çünkü gerçekten harika bir hissiyatı, enfes bir manzarası vardı. Zaten yemyeşil bir doğanın içindeyiz şu anda. Ada tamamen böyle deniz üzerine kurulmuş. Yani tüm işte süslemeler, yemekler, lezzetler, her tarafımız arkadaşlar denizle alakalı bir şeyler var burada. Ya böyle bir ada hissiyatını tam anlamıyla %100 yaşıyorsunuz burada. Bakın burada arkadaşlar tüplü dalış için bazı aksesuarlar, bazı kullanım malzemeleri mevcut. Bu köpek gerçek mi? Gerçekmiş. Süs gibi sandım, senin manyak. Durmuş orada bakıyor. Yine arkadaşlar bakın, şehir bu şekilde. Ada bu şekilde çiçeklerle süslenmiş, bezenmiş vaziyette. Bu cadde çok güzelmiş. Harika bir cadde. Ada yalnızca bu kısımdan oluşmuyor elbette. Büyük bir adadayız arkadaşlar bu arada. Küçük bir ada değil. Aklınızda olsun, buraya bir gün yeter mi gibi sorular belki gelebilir. Onu şimdiden cevaplamak istiyorum. Bir gün kesinlikle yetmez bu adaya. Çünkü görmek isteyeceğiniz burada doğal güzellikler, yine keza farklı güzellikler arkadaşlar birbirlerine çok uzak mesafede. Ben otobüs kullanıyorum. Güney Kore'de genellikle zaten otobüs kullanıyorum. Bir T-Money kartım var. O kart ile beraber her yere gidebiliyorum. Burada da arkadaşlar o kart geçerli. Bakın karşı duvara resmetmişler deniz kadınlarını. Hemen şu karşıdaki duvarda. Güzel bir grafiti çalışması olmuş. Şimdi gelelim hayatın gerçeklerine. Sizlere yaklaşık bir 10-15 dakika önce buraya çok komik bir rakama, bagaj dahil, tek yön aktarmasız, çok güzel rahat bir uçuş aldığımı söylemiştim arkadaşlar. Ben Seul Havalimanı'ndan ve ulaşım da çok kolay. Büyük havalimanı değil, iç hatların yapıldığı daha ufak bir havalimanından Jeju Adası'na tek yön aktarmasız 395 Türk lirasına bilet aldım arkadaşlar. 10 dolar bile değil, yani 10 dolar yapıyor hatta neredeyse. Yalnızca 395 lira arkadaşlar. 10 dolar. Yani bilmiyorum, bana çok şaşırtıcı geldi. Çok komik bir rakam çünkü 10 dolar. Yani burada normal bir yerde gidip bir yemek yesek daha çok ücret veriyoruz arkadaşlar. Bir pizzadan daha ucuz buraya gelmek Seul'den. Biraz da böyle gelişim aslında. Ya bu da çok büyük bir faktör oldu. Hani o kadar uygun bir rakam aldım ki çünkü bileti. Yani söylediğim gibi gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Alırken de acaba diyorum, yahu doğru bileti mi alıyoruz? Bir hata olabilir mi? Bir yanlışlık yapıyor muyuz? Hayır arkadaşlar. 10 dolara bagaj dahil bir şekilde Seul'den buraya ulaşabildim. Bununla bitti mi? Hayır, bitmedi. Havalimanından da arkadaşlar kaldığım yere yine bir otobüs yolculuğuyla, o da 5000 won gibi bir şeydi.
Ne kadar yapıyor? 150 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Yani neredeyse biraz daha üzerine koysak uçak parası. Çok kolay bir şekilde kaldığım yere geldim arkadaşlar. Şu anda sizler de görüyorsunuz, 2 tane hat var. Bir 600, bir de 601 numaralı. Ben 600 olanına bindim çünkü 600 daha uzun bir hatta çalışıyor. 600 numaralı otobüse binerseniz benim konakladığım yere de çok kolay bir şekilde gelebiliyorsunuz. Yalnız uçağınız çok geç olmasın. Çünkü belli bir saatte o otobüs bitiyormuş arkadaşlar. Yani Seul'den Jeju'ya gelmek ve rakamlar hep bu şekilde. Bu arada uçak biletleri hem kolay hem pratik hem çok uygun. Yine bakın burada Koreli arkadaşlar barbekü yapıyorlar. Güney Kore demek arkadaşlar, Koreyan barbekü demek. Genelde bira içiyorlar, bir şeyler içiyorlar. Bu şekilde barbekü yapıyorlar. Fakat domuz, siyah domuz eti arkadaşlar. Ne olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. O burada çok yaygınmış. Yani her yerde siyah domuz görüyoruz. Bakın yine adanın sembollerinden. Benim konakladığım bölge oteller bölgesi. Ben ChatGPT'ye sorduğum zaman böyle bu adaya geliyorum, nerede kalayım diye. Bana burasını söyledi. Odam çok güzel, otelim harika. Bedava çamaşırhane hizmeti var. Yine fiyata dahil bir şekilde sabahları tost yapabiliyorum kendime. Tostum var, yumurtam var. Konum olarak da hemen karşısında bir market var. 7/24 açık arkadaşlar. Kusursuz bir otel. Bakın burada English Cafe diye bir yer var. Bu benim ilgimi çok çekti. Biz bunu Filipinler'de daha çok görüyorduk. Gelen yabancı arkadaşlar İngilizce eğitimi alıyorlardı Filipinler'de. Mesela burada da arkadaşlar buna benzer bir şey olduğunu düşünüyorum bu kafenin. Yani dil eğitimi için geçen gün düşündüm bunu. Yine aynı buradan yürürken yine aynı hissiyatı yaşadım. Çok iyi. Yani burada uygun bir ev kiralayıp güzel bir İngilizce kursu alınabilir. Özellikle böyle benim geldiğim sezona denk gelirseniz ada da güzel olacaktır. İşte gelen turistler, sosyal çevre, etkileşim bayağı bir yoğun olacaktır. Fiyatlar uygunsa da dil okulu için bence bu ada kesinlikle tercih edilebilecek bir ada. Aklınıza videoyu izlerken şu gelmiş olabilir. Gökberk iyi hoş diyorsun fakat ada çok sessiz sakin. Sıkılmayalım orada, nasıl sosyalleşeceğiz diye. Arkadaşlar Jeju bölgesi çok daha hareketli. Bu bölge de aslında hareketli olan kısımları var. Sizlerle diğer vloglarda o tarafları da gezeceğiz. Ben sizlere bugün şelale kısmına götürdüğüm için orası biraz daha sessiz sakin. Yoksa ada oldukça hareketli. Özellikle böyle akşamüstü saatlerine doğru bayağı dolu yerleri var arkadaşlar. Yine benim otelden yürüme mesafesiyle. Bugün böyle ben sizi birazcık adanın farklı bir noktasına götürdüm. O sebeple birazcık sessiz sakin gelmiş olabilir sizlere. Normalde ada hareketli, yoğun bir ada. Google navigasyon Güney Kore'de çok iyi çalışmıyor. 2 tane farklı arkadaşlar harita uygulaması mevcut. Google navigasyon şöyle çalışmıyor. Yürüyen adam imlecini göremiyoruz. Bir de galiba metroları göstermiyormuş ama otobüsleri problemsiz bir şekilde gösteriyor. Bir de yine gitmek istediğiniz yeri aslında kendi elinizle böyle yönlendirip bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çalışmıyordan kastım o. %100 de çalışmıyor diye bir durum söz konusu değil. Yine Google haritalarından referans alarak Güney Kore'yi gezebilirsiniz. Birazcık zorluyor sadece. Tek problem o. Onun dışında bir problem söz konusu değil. Bakın benim konakladığım otel hemen şu karşısı. Cornerstone Hotel yazıyor. Günlük 30 Amerikan dolarına arkadaşlar 2 kişi de kalabilirsiniz bu arada. Double bir yatak var, gördünüz sizler de. Misler gibi tertemiz bir oda. Teknolojiye böyle donatılmış. Işıklar yanıyor, ledler yanıyor. Basınç, su, çok güzel, duş, sıcacık. Tertemiz arkadaşlar. İnterneti çok iyi. Harika bir interneti var. Yani 10 üzerinden 11 otel, kusursuz. Otobüs istasyonlarına da hemen çok yakın, bakın gördüğünüz üzere. Burada gelmeden önce yine yorumları okuduğum zaman birçok arkadaş araba kiralamış arkadaşlar. Fakat uluslararası ehliyet istiyormuş. Yine motosiklet için de aynı durum söz konusuymuş. Aslında biz bunu Tayland'da, Vietnam'da, Kamboçya'da kiralıyorduk. Hani oralarda da istiyorlar fakat insanlar kiralıyordu. Fakat Güney Kore olduğu için çok güvenemedim arkadaşlar. Hani bir polis çevirmesine denk gelirsek cezası ne kadar olur? İşte motoru bağlarlar mı? Bir problem yaşar mıyız diye.
O sebeple burada pek bu işe yeltenmedim. Fakat sizin uluslararası geçerli bir kimlik kartınız varsa yahut biraz da bu riski göze alıyorsanız, araba kiralarsanız çok daha kolay bu işleri halledebilirsiniz. Yani A noktasından B noktasına gitmek sizler için çok daha kolay olur. Şimdi sizleri neden bu kısma getirdim? Videonun son kısmında böyle birazcık hareketli olan kısımları da göstermek adına sizleri arkadaşlar buraya getirdim. Buradan şimdi bir karşıya geçelim. Bakın zaten mağazalar hemen başladı. Bir de burada arkadaşlar ışıklar pek çalışmıyor. Daha doğrusu hani yaya yol veriyorlar, böyle yolun ortasına atladığımız zaman bir problem yaşamadım şimdiye kadar. Görüyorsunuz Jeju World Cup Stadyum. 2002 Dünya Kupası'nda burada da maçlar oynanmış arkadaşlar, Jeju'da. Bakın bir benzin istasyonu. Eski gözüküyor benzin istasyonu. Böyle birazcık bizdekilere benziyor. Güney Kore'yi ben birazcık böyle Türkiye'ye benzettim. Özellikle Seul tarafları çok benziyordu fakat Jeju tabi bambaşka bir atmosferi var Jeju'nun. Bak ufaklık gidiyor bisikletle, yollara çıktı, attı kendini. Bakın beyefendi arkadaşlar yol veriyor. Aman nazarım değdi. Düştü. Bu şekilde arkadaşlar kapatıyorlar. İnsanlar güneşten, yağmurdan etkilenmesin diye. Videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum fakat şu an artık hareketli olan bölgeye geldik arkadaşlar. Burada normal bir şehir hayatı devam ediyor. İşte yine pizzacısı, burgercisi, alışveriş merkezleri, alışveriş anlamında da epey bir dükkan var burada. Tam önümüze pankart geldi şu anda. Şöyle bir şu pankartın sol tarafından geçelim. Bakın bu bölge oldukça hareketli arkadaşlar. Bu cadde, keza yine bu caddede. Yani şu 3 cadde böyle arkaya doğru alışveriş yerleri, yeme içme yerleri, işte kafeler, barlar, restoranlar o tarafta bulunuyor. Yine aynı şekilde bakın aşağı tarafa doğru inersek de yine sağa doğru dönersek yani bu bölgeler hareketli. Hani adayı %100 şöyle tamamen sessiz, işte kimse yok, incin top oynuyor gibi bir ada değil. Biz yalnızca adanın o kısmına gittik. Sizlere ilk videoda hem böyle birazcık Jeju'yu anlatmak adına hem buranın hikayesini anlatmak adına böyle güzel bir giriş olsun diye bu adaya sizleri o tarafa götürmek istedim. Arkadaşlar bu videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Sizlere bugün benim de böyle sürpriz yumurtadan çıkan, pek de aklımda olmayan Jeju Adası'na gelmemle başlayan bu macera, bu serüven bu videoyla böyle sizlere de sunmuş oldum. Ben buranın hissiyatını çok sevdim. Zaten bu adadan arkadaşlar bir süre bu adadayım. Burada böyle bir güzel dinleneceğiz. Hem yeni şehir hem yeni ülke öncesi. Birazcık burada böyle kendimizi toparlıyoruz. Güzel videolarımı yapıyorum. İzlediğiniz videolar bu otelden geliyor, görmüş olduğunuz. Hem dinleniyorum hem etrafı keşfediyorum. Umarım bu videoyu izlerken bu videodan keyif almışsınızdır. Jeju Adası farklı, güzel, keşfedilmeye açık, atmosferiyle, kültürüyle bambaşka bir dünya. Sizlere bunu elimden geldiğince yansıtmaya, anlatmaya çalıştım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Jeju Adası ile alakalı, Seso Adası ile nasıl telaffuz ediyorsak artık Jeju diyelim arkadaşlar. Jeju Adası ile alakalı ilk intibalarınızı, ilk yorumlarınızı merak ediyorum. Bir de şu meşhur diziyi izlediniz mi arkadaşlar? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü herkesi ağlatıyor dizi. Hani sizlerin de böyle bir gözleri doldu mu? Bir ağladınız mı merak ediyorum açıkçası. Valla beni etkiledi. Yani biraz daha izleseydim böyle oturup bütün sezonu bir anda bitiriverecektim. Bu video olmayacaktı büyük ihtimalle arkadaşlar. O sebeple ben yarıda kestim. Burada böyle tatlı köpeklerimiz var. Geceleri birazcık havlıyorlar arkadaşlar. Böyle bizleri gördükleri zaman bir tanesinin gözü galiba problemli. Yaşlı bir hanımefendi bakıyor onlara. Ve otelim ve arkadaşlar en güzel yanı otelin burası, görmüş olduğunuz gibi 7/24 açık. Ben de bir gireyim su alayım kendime. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay. Koreli abim gidiyor. Yakmış cu arasını da tüttüre tüttüre gidiyor arkadaşlar.